Belki bir İtalyan, Fransız şarapları kadar popüler olmasa da Yunanistan'da da şarap üretimi ve haliyle tüketimi oldukça yaygın. İşte bu videoda size Yunanistan'daki üzüm ve şarap üretiminin sürecinden biraz bahsetmek istiyorum. Bir de ek olarak bonus bir konumuz var. Bir zamanlar Yunanistan'da şarap fabrikası olan fakat bugünlerde biraz daha çok böyle bilim kurgu filmlerini andıran bir tasarıma sahip Dexamenes Oteli'nden bahsetmek istiyorum. Hazırsanız başlayabiliriz. Keyifli bir video ile karşınızdayım. Gerek antik dönemde gerekse de yakın tarihte Yunanistan coğrafyasında kuş üzümü üretimi oldukça yaygın olmaktaymış. Hatta Yunan Krallığı'nın en büyük temel ihraç ürünlerinden birisi kuş üzümüymüş. Avrupa'nın neredeyse tamamı Yunanistan'da üretilen kuş üzümünden faydalanıyormuş. Bu Avrupa ülkelerinden en fazla kuş üzümü alan ülke ise Fransa olmakta. 1800'lü yıllarda Fransa'nın üzüm bağlarına asma biti sorunu yaşandığı için Yunanistan'daki kuş üzümü üretiminin neredeyse tamamına işte bu Fransa talip olmuş. Alıcı hazır. Yunanistan'da kuş üzümünün üretimine gaz vermiş haliyle. Aradan geçen 10 yıl içerisinde Fransa'nın bağı bahçesi toparlanınca kendi üretimlerine de ağırlık vermişler. Sonuç olarak bu sefer kriz yaşama sırası ise Yunanistan'a gelmiş. Öyle ki internette araştırma yaparken öğrendiğim yeni bir bilgiyi de paylaşayım sizlerle. 1890 yılında Yunanistan'da kuş üzümü krizi yaşanmış. Yunan devleti duruma hemen müdahale etmiş. En iyi kuş üzümleri yurt dışına gönderilmiş. Daha düşük kaliteler ise iç pazarda şarap yapımında kullanılmış. İşte Yunanistan'ın şarap üretimi de o yıllarda start almış. Bugün Yunanistan'ın hem anakarasında hem de Yunan adalarında üzüm ve şarap üretim tesisleri bulunuyor. İşte bunların ilki ise Mora Yarımadası'nda bulunan bu Dexamenes Oteli'nin bulunduğu alandaki fabrikada başlamış. Şarap fabrikasının bu bölgede inşa edilmesinde ise ince bir detay var. Uzak denizlere açılacak olan gemilere rahatça yüklenebilme yapılsın diye sahil kasabası olan bu Kurata bölgesi seçilmiş. Fakat zaman içerisinde gemilerin güzergahları ve limanlar yer değiştirince bu şarap fabrikası da bugünkü halini almış. Yani Dexamenes Seaside Otel. Bir fabrika alanını otele çevirmek oldukça kolay. Bütün yapıları yıkıp yerine yenilerini yapabilirsiniz. İnşaatınız esnasında sizi engelleyecek yeşillik, ağaçlar bulunuyorsa yine sorun değil. Tüm bunları yakıp işlevselliğini yitirtip ondan sonra önünüze çok temiz bir otel arsası kalabilir. Fakat Dexamenes Oteli'nde böyle yapılmamış. Dexamenes'in tasarımında 7 farklı mimar çalışmış ve hepsi de aynı görüşte buluşmuşlar. Fabrikadan kalan hiçbir yapı yıkılmayacak. Hatta ve hatta yapıya özgü noktalar ön plana çıkarılacak. Anlayacağınız üzere ağırlıklı olarak endüstriyel ve sade bir tasarıma sahip bir tesis ortaya çıkmış. Ve bu tesis 2020 yılında tasarım ve mimari kategorisinde toplam 4 farklı ödül almış. Tesise girdiğinizde sizi ilk olarak fabrikanın avlusu karşılıyor. Hemen sol tarafınızda şarap üretim tesislerinin olduğu iki yapı var. Burası aynı zamanda otelin konaklama kısmına ait odaların yer aldığı bölüm. Bütün odaların bir yüzü ortada yer alan iki büyük tank ve önünde bulunan havuz ile teması olacak şekilde tasarlanmış. Bunun sebebi de havuzun yaratacağı serinlikten faydalanmak. Odalara cam, kapı ve geçiş yapılması için açılan yerlerden çıkartılan parçalar yine tesis içerisindeki havuzun basamaklamaları için kullanılmış. Aslında bu sade, minimalist yapılar biraz daha Kuzey Avrupa'ya özgü. Fakat son yıllarda ve hatta bu kanalda da bahsettiğim birkaç videoda minimalist tarzda yapıların Yunanistan'da da hakim olduğunu görebiliyorsunuz. Belki sadeliği, biraz daha minimalistliği beğendiğimden ya da tam tersi böyle altın varaklı, şatafatlı yapıları sevmediğimden biraz Dexamenes'i beğendiğimi söyleyebilirim. Peki böyle bir otelde kalır mıyım?
Şöyle bir açıklamasını yapayım size. Otelle ilgili biraz fikir elde etmek istediğimde sosyal medyaya girdiğimde Instagram hesaplarına denk geldim. Ve Instagram hesabında hikayelerde otelde kalmış misafirlerin yapmış olduğu paylaşımları tekrar paylaşmışlar. Ve anlayabildiğim biraz daha böyle özel gruplar, daha kalabalık ama biz bize olalım diyen kişilerin gittiği. Yani demem o ki eğer ki bir tatil konseptiniz, bir tematik bir parti veya tematik bir konaklama teklifiniz, bir fikriniz var. Neden olmasın? Ben kesinlikle gelirim. Ben biraz daha Dexamenes tadında otellerin araştırmasına gidiyorum ve yeni videoyla karşınıza çıkacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi davranın. Yeni videoda görüşürüz. Hoşça kalın.